Eylül 2020'nin son haftalarına doğru kısa bir süreliğine Türkiye'ye gelmiştim. Bu kısa süre içinde de babamla beraber demir kazık zirve denemesi yapmaya karar verdik. Şu anda Niğde'ye doğru yol alıyoruz. Baba şoförlük yapıyor. Nasıl gidiyor dostum? Gayet iyi. Konya'dan fotoğraf makinesi için pil aldık. Arazi böyle. İç Anadolu. Kırsal iklim, bitki örtüsü bozkır. Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yol uzundu. Yaklaşık olarak 11 saat sürdü. Güzergahımız Denizli üzerinden Burdur, Isparta, Eğirdir, Konya. Oradan da Niğde'nin güney tarafından geçip Çamardın'a vardık. Aladağlar'a geldik. Geldik sonunda. Küçük köy yollarındayız. Ve işte Aladağlar bu şekilde karşımıza çıktı. Wow! Aladağlar. İşte Karşımızda. Demir Çoktan kazık. var oldu. Demir Enver kazığı görebiliyor muyuz? kaldı. Hepsi orada karşımızda. Çamardın'da babamın bir arkadaşı ve aynı zamanda yerel bir rehber olan Mehmet ile buluştuk. Onun evine gittik. Merhaba, hoş geldiniz. Mehmet, Memnun oldum. Sıkışırdık ama. nasıl keyifler? Oturur musunuz 5 dakika? Oturalım 5 dakika. Sıcak çorba var. Bir plan yapalım. Bir plan yapalım. Sıcacık bir çorba içtikten sonra yol üstü yemek yemek ve daha sonra kamp yapmak amacıyla Aladağlar Milli Parkı'na doğru yola koyulduk. Sabah 3.30'a geliyor. Zirve denemesi yapmak için uyandık. Saat 4'ü geçiyor. Yola çıktık. Çok karanlık. İlk yattığımızda ay vardı ama o ne güzel ay olacak, yolumuzu göreceğiz diye seviniyorduk bu sabah ama ay bir gibi batmış. O yüzden şimdi kapkaranlık yolda ilerliyoruz. Mehmet önde, sonra baba ve ben. Hiçbir şey göremiyoruz. Böyle. Arpalık'ta kamp yaptık. Sokulunun biraz üstünde. Gayet güzel bir yer. Düz. Çok bozkır bir ortam. Burası Cimbar Boğazı. Tekepınarı. Tekepınar. Sağ tarafta dolaşıyoruz. Şöyle bir çukura geldik. Şuradaki çarşaftan çıkacağız. Şuradan Kızılların olduğu yer. Oradan bele çıkıp sırtı takip edeceğiz zirveye. Tam zirvede güneş var. Işık harika. Hadi bakalım. Buradan yükseldik. Demirkazık'ın kuzeydoğu duvarına doğru. Demirkazık kuzeydoğu duvarı. Çarşaktan ilerliyoruz. Mehmet önde. Rehberimiz Boğaz'a bir 15-20 dakikamız var. Şu anda yaklaşık 5 saattir kamptan ayrılalı. 5. saatte Doğu Çarşı'na tırmandık ve bu beldeyiz. Doğu Çarşı ile Kızıl Çarşı'nın birleştiği geçitteyiz. Bu 21 Ocak 1980 Demirkazık zirve çıkışından aldığım hatıra taşı. 3756 metre, saat 16:15 mi? 16-15 zirve yapmışız. Ne yapacaksın bu taşla? Evet, tam 40 yıl sonra bunu
geri bırakmaya geldik bugün. Bu benim zirveden aldığım ilk ve son taş. Süper. Her şey ait olduğu yer. 40 yıl sonra. Zirve yoldan sonra tabii çıkıyoruz. Biraz rüzgarlı. Son sırttayız. Galiba biraz kaya, scrambling ve yine çarşaf olacak. Şu anda baba coin sesleri yapıyor. Jingle jangle. Şu anda çarşak şöyle Mehmet'ten de gidiyoruz. Zirvenin 200 metre altındayız ve 40 yıl önce aldığım taşı bugün büyük sorumluluk hissiyle geri bırakıyorum. Ait olduğu yerler. Demir kazık ana kütlesinde. Üzerinde yazılarla beraber. Kurşun kalem yazdım ki kalıcı olmasın. Yağmur sular. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Darbe olduktan 2 ay sonra Haldunlar buraya geldiler benim ülkesiz. Buraya geldiler 11 Eylül'de otobüse bindiler. 12 Eylül'de burada jandarma hemşerim siz ne yapıyorsunuz diye geri kovdu. Geri geldiler. Biz birkaç hafta sonra benim ilk çıkışım olarak biz Ekim ayında geldik. Hatta yukarı kamp attık. Kızıl Çarşaf. Evet, Kızıl Çarşı'nın altına. Kuru Yok Kızıl Çarşı'nın altına. Biz yüreğimiz dağlarda geldik. 12 Eylül bilmem ne olmuş benim Anladım. umurumda değil. Yani ama geçmiş zaten. Benim ilk zirvemde. Demir Kazık zirvesine çıktık biz ve harika bir tırmanıştı. Oradan ben hatıra diye bir taş aldım üçgenlisi. Oraya da kurşun kalemini yazdım. Tarih ve şey yazdım. O da çantamda. Yanına getirdim. Bırakacak mısın oraya? Evet bıraktım. Benim hayatımda dağdan aldığım ilk ve son taş odur. Ben bir daha almamaya kalktım. Çünkü ben almaya kalksam dağların yüksekliği düşecekti. Kesinlikle. O kadar tırmandın diyorsun. Adam 3.700 ileride çıktın sen halbuki 3.500'deymiş. Herkes bir taş alsa. Bir o ilk anılar 40. yıl yani ilk çıkışın kutlaması. İkinci unsur bugünlere özel yapan, bu çıkışı özel yapan. Melissa benle beraber bir dağ çıkışı yapmak istiyordu. Evet. Yani ben 40 yıl sonra kızımla beraber bir tırmanış yapacağım ve ilk çıktığım dağa tırmanış yapacağım. İkinci özellik. Kesinlikle. Üçüncü özellik Mehmet. Mehmet kim biliyor musun? Biliyorum benim İşe fazla yaramaz. detaylarına girmeyeyim. Morali bozulur. İstersen anla. Sen de yanlış tanımışım filan dersin. O yüzden fazla detaya girmeyelim. Mehmet Abi Mehmet ahmak dağcı diyelim. Geçelim. Mehmet kim biliyor musun? Mehmet ben 1980'lerin ortasında Alman ve Amerikalı dağcılar için Erciyes, Ağrı, zincir operasyonlarını yaparken Evet abi. Natolya turu için Bir dakika onun ismini hatırlam. Mustafa Bey. Ha. Mustafa Bilgili miydi? Bilgili evet. Tamam. Mustafa Bilgili'ye çalışırken Bu yeni doğmuş o zaman. Adem babası Ağrı'da bizim yemeklerimizi yapıyordu. Aşçılığımızı yapıyordu. Hatırlıyorum o yılları küçüktüm. O yıllar. O yıllardan bahsediyor. Biz o zaman keklik gibi sekiyorduk Ağrı Dağı'nda. Bazalt taşlarla. Şimdi Adem'in basamak basamak yükselip burada kendi memleketinde, kendi topraklarında uluslararası bir şirket kurması ve bu şirketin başında bir sonraki nesli yetiştirmesi ve Mehmet gibi bir değeri kazandırması
benim için müthiş bir Evet. anlam ifade ediyor. Yani bu Müthiş bir anlam tırmanışın ifade ediyor. değeri Yani- daha da arttı diyorsun. Yani yarın Kesinlikle. ama Evet. fiyaskoyla Sıradan bir durum değil. Yani ya- bizi ya- zirveye yarın- almadı. Olacaklar sorumlu değil. Yarın zirveye kesin çıkmanız lazım o zaman yani. Şey yok, boş geçmemeniz lazım. Yerden çıkmamız o Yani yüzden abi- çok daha iyi güneşte. Pekala Melisa şey mi? Daha önce böyle Bulut filan tecrüben var mı? kaplamadan rahat Evet, erken evet, saatte iyi yaparsak falan. iyi olur. Öyle mi? Evet, Avrupa'da yaptım da.